Değerli sürücü arkadaşlar, ağır vasıta sürücüsü arkadaşlar, eğer maaşınız elden veriliyorsa bir kısmı ve ana kısım asgari ücretten yatırılıyorsa, burada çeşitli kayıplarınız var. Bunun en başta olanı emeklilik maaşından kaybınız. İkinci kaybınızda fazla mesai ve diğer haklardan ihlaliniz. Bu özellikle fazla mesai ücretlerinde nedense bir sıkıntı yaşanıyor. Bir kere siz 9 saat araç kullandığınız vakit her 9 saat kullandığınızda 1,5 saat fazla mesai yapıyorsunuz. Yani sizin yasal çalışma süreniz 7,5 saat. Ayrıca diyelim ki 30 bin lira maaş alıyorsunuz. Allah bereket versin, daha çok alın. Burada aslında asgari ücretten bir kısmını yatırıp geri kalanını elden verdiği vakit patronunuz yaklaşık 18 bin lira gibi bir rakam aylık zarar ediyorsunuz aslında. Yani bu hem emeklilik haklarınızdan hem de fazla mesai ücretlerinizden. Bunu yıllığa vurursanız rakam 228 bin liraya çıkıyor. Siz diyeceksiniz ki ya yüksek maaş alırım işte zararım o kadar olmaz. Maaşınız 35 bin liraya çıktığı anda bu rakam 280 bin liraya çıkıyor yıllıktaki kaybınız. 40 bin liraya çıktığında 336 bin liraya, 45 bin liraya çıktığında 392 bin liraya, 50 bin liraya çıktığı anda da yıllık kaybınız 448 bin lira arkadaşlar. Burada aylıkta işvereninize hani maaşınızı yüksek gösterdiği vakit oluşabilecek zarar da aslında o kadar değil. Yani sizin maaşınızı işvereniniz 30 bin lira gösterdiği vakit SGK'ya ekstradan 5.002 lira para yatırıyor ve fazla mesai ücretlerinizi bildirdiği vakit. 35 bin lira gösterdiği vakit bu rakam 6.347 liraya, 40 bin lira olduğu vakit 7.682 liraya, 45 bin olduğu vakit 9.037 liraya, 50 bin olduğu vakit 10.382 lira arkadaşlar. Yani işvereniniz size diyelim ki 50 bin lira maaş veriyor. 17 bin lirasını bankaya yatırıyor, geri kalanını elden ödüyor. Devlete de 10.382 lira vermediği vakit yıllık size verdiği zarar ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Tam tamına 463 bin lira. Yani bu aslında sizin uğradığınız zarar. Siz bu zarar için aslında çabalamanız gerekiyor. Yani takograf verisi sürücü kartını yedeklemeniz gerekiyor. Her ay düzenli olarak. Bu yedekleme size ileride yasal yönden haklarınızı savunmanız için fırsat tanıyacak. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum ama arkadaşlar anlamamakta ısrar ediyorlar. Yedekleme konusunda beni arayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Profilimde telefon numaram var. Aynı zamanda YouTube kanalımdan da ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan mesaj da atabilirsiniz. Özel mesaj da gönderebilirsiniz. Ya bunlarla bana ulaşabilirsiniz. Artı ya ben size şu sözü de verebilirim. Mahkeme sürecinizce size avukat temini konusunda da her türlü yardımda bulunurum arkadaşlar.